Sevgili dostlar, hepinize Şili'nin incisi Valparaíso'dan selamlar. Şehrin İspanyolca kelime anlamı Valparaíso, yani cennete gitmek olan bu şehir, müzik, edebiyat ve diğer sanat dalları açısından çok zengin bir şehir olduğu için Şili'nin aynı zamanda sanat başkenti olarak da adlandırılmaktadır efendim. Valparaíso şehrinin şehir merkezinde yaklaşık 400-450 bin civarında insan yaşamaktadır. Fakat Valparaíso, Şili'nin bir ili olduğu için kendisine bağlı olan çeşitli ilçeler ve banliyölarla beraber toplamda 1,2-1,3 milyon insanın yaşadığı düşünülmektedir. Buradan da gördüğümüz gibi büyük bir limanı var şehrin. Valparaíso Limanı, Şili için de çok önemli limanlardan biri. Toplamda 17 adet liman bulunmaktadır. Burası da onların önemlilerinden biri. Aynı zamanda Şili'nin dış ticaretinin yaklaşık olarak %93,7'si de deniz yolu taşımacılığıyla yapılmaktaymış. Bu yüzden limanlar Şili için çok önemli efendim. Valparaíso Limanı'nın Şili için öneminden bahsettim. Aslına bakarsanız 1700'lü yılların sonlarından itibaren 1800'ler ve 1900'lü yılların da başlarına kadar Valparaíso Limanı sadece Şili için değil, tüm dünyanın en önemli limanlarından biriymiş. Şöyle söylemek gerekirse Kuzey Amerika, Orta ve Güney Amerika kıtalarında Pasifik tarafına bakan kısımlarda San Francisco Limanı ile beraber bu Valparaíso Limanı bu kıtaların en önemli limanlarından biriymiş. Ta ki 1914 yılında Panama Kanalı'nın açılımına kadar. Panama Kanalı açılınca Şili'nin en güneyinden Magellan Boğazı'ndan dolanan gemiler artık ne yazık ki Panama Kanalı'nı kullanarak ticaret hayatlarına devam etmişler ve Valparaíso Limanı da 1900'lü yılların başlarından yavaş yavaş artık eski önemini kaybetmiş. Evet, burada da protesto gibi bir şey var. Bakalım neymiş, ilerleyelim. Yavaş yavaş. Abi Şili'de zaten protestolar bitmek bilmiyor. Herkes bir şeyi böyle tartışıyor, bağırıyor, çağırıyor. Büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda bir referandum yapılacak. Onunla ilgili bir protesto olabilir. Evet, buradaki abilerimiz de kayıklarla tur yapıyorlar. Hola bro, gracias. Şuradaki gibi. İnsanları toplayıp koymuşlar. Kurbanlık kuzu gibi hepsi bekliyor. Ya burada da açık deniz var ya. Öyle koydur şeydir, bizim Ege Akdeniz gibi bir şey de yok ya. Güvenlik önlemleri de üst düzeyde. Evet, ilerleyelim bakalım. Tabii bir liman olduğu için burada böyle geleneksel ürünler falan da satılıyor. Ufak tefek restoranlar da var şurada. Burada hemen limanın girişinde gümrük binası bulunuyor. Burası da Adalet Saraylarından biri. Kaykaycı arkadaşlar da mesken etmiş önünü. Böyle Adalet Sarayı'nın önünde ki avluda bulunan tarihi binalar. Evet, hep beraber buradan ilerleyelim bakalım. Ne var ne yokmuş bu caddelerde. Bir göz atalım. Şurada bir tane Çin restoranı var. Şili'nin böyle tarihi yerlerinde daha önce Santiago'da da görmüştüm. Çin restoranları var ama her yerde değil. Genelde işte şu tip yerlerde. Demek ki eskiden bayağı meşhurmuş ki buralar bayağı işlekmiş ki restoranlar buraya kurulmuş. Burada da kalmış. Çin yemeklerinden de pek anlamam ama ne var ne yok bir bakalım. Şöyle burada kızartma çeşitleri var. Tavuk kızartması, susamlı tavuk kızartması, karides,
yine tavuk, sebzeler. Şu domuz kızartması, patates. Deniz ürünleri. Yani Çin yemeği bu. Hepsinde tavuk, pilav, karides. Sebze bir iki tane attım mı al sana işte Çin yemeği. Evet, caddelerden yürüyoruz. Böyle bankaların olduğu, tarihi binaların da bulunduğu bir caddedeyiz. Caddeler boş. Şöyle ara ara sokaklarla da caddeler ayrılıyor. Çok da tatlı duruyor. Bayağı da planlı bir şekilde yapmışlar bu yerleri. Banco de Chile, Şili Bankası. Böyle küçük büfeler var. Tabi bugün hafta sonu olduğu için hepsi kapalı. Şöyle ileride de var bir tane. Binalar gerçekten çok iyi ya. Bayağı başarılı. Sağlı sollu şöyle yolun da karşısına geçerek diğer taraftaki yerleri de çekmek istiyorum sizlere. Tabii kötü olan şey bu Latin Amerika'da elektrik ve işte telefon kablolarının yukarıdan geçmesi biraz görüntülerde de sıkıntı yaratabiliyor ama nostaljik de bir olay sunuyor. Kolonyal zamandan kalma mimariye sahip şehrin merkezi aynı zamanda UNESCO tarafından 2003 yılında Dünya Kültür Mirası olarak ilan edilmiş. Yani bu kadar tarihi binanın olmasında da şaşmamak gerekiyor. Tabii aslında şehir çok güzel, planlanarak yapılmış çok iyi tarihi binalar var ama arkamda da görmüş olduğunuz gibi grafiticilerden de nasibini almış böyle güzelim tarihi binalar. Çok saygısızca duruyor bence. Yani bu grafitiler sanat değil. Bu şehir aynı zamanda duvar resimleriyle de meşhur. Yani duvar resmi ayrı ama yani bu nedir abi? Bunun yani neresinde sanat var? Şu pisliğe bakar mısınız ya? Garip. Şehrin direkt olarak merkezinde, yani bu tarihi binaların bulunduğu yerlerde çok fazla yerleşim yerleri yok. Olanlar da zaten bu şekilde. Tabii güzel yerleşim yerleri de var insanların yaşadıkları fakat onlar şehir merkezine biraz uzakta kalıyor. Şurada da sanat değeri yüksek bir diğer binalardan var. Binanın ismi El Mercurio. El Mercurio de Valparaíso. 12 Eylül 1827 yılında yayınlanan El Mercurio de Valparaíso gazetesi, Şili'de ve dünyada İspanyolca dilinde kesintisiz yayınlanan en eski gazetedir. Hakikaten çok çirkin duruyor ya. Bu kadar güzel bir şehir ancak bu kadar pis bırakılabilir. Yani buranın hiç mi belediye başkanı yok, bir yönetimi yok? Ben anlamıyorum ya. Bunlar nedir böyle arkadaşım ya? Şuraya bak. Yıkık dökük her taraf. Aslında çok güzel. Bakılsa, temizlense, insanlar farklı kafalarda olsa çok güzel bir şehir. Meydanlarıyla, kafeleriyle, restoranlarıyla ama çok korkutucu duruyor. Yani buraya gece saatlerinde gelinmez. Ben gelmem şahsen. Walking Dead yani burası. Bu arada burada Red Bull sponsorluğunda bisiklet yarışları yapıldı. Şu karşıdaki kulübe gibi yerin içinden bisikletler atlamıştı falan. Ara sokaklardan birine daldım efendim yine. Güzel ve asansör sistemi var. Finiküler tarzında. Bakalım kullanabiliyor muyuz? Şöyle caddesi de bu şekildeymiş. Gayet tatlı gözüküyor. Tamam, Instagram merdiveni değil mi burası ya?
Diğer tarafı da bu şekilde caddenin. Bakalım ne var ne yok. Burnuma ekşi maya kokusu geliyor. Çok yoğun bir şekilde. Burada bir ekmek fırını var sanırım. Rico Pan, aynen. Pan ekmek demek zaten. Rico da lezzet, lezzetli ekmek fırınıymış. Burada ne varmış? Cehennem melekleri. Çok enteresan. Cehennem melekleri binalarından birkaç tane daha görmüştüm. Viña del Mar'da. Şurada bir eskilik. Burada da böyle kafelerin, restoranların bulunduğu bir cadde var. Sanırım daha fazla deniz ürünleriyle alakalı yemekler yapıyorlar. Karşısında yine bitik eski tarihi binalardan biri. Abi şurada bir de anten var ya. Şu antenler ne işe yarıyor? Yani burada insan mı yaşıyor Allah aşkına ya? 3-4 tane anten. Şurada şöyle bir meydana çıktım. Aduana isminde bir bina. Eskiden buradan ya bir trolleybüs ya da bir tren gibi bir şeye geçiyormuş. Rayları kalmış. Üzerine armut kaldırımlar. Şöyle bir merdiven bulduk bakalım. Bu merdiven bizi umarım şehrin tepesine falan çıkarır. Çünkü az önceki yoldan çok fazla arabalar geçiyor. Bir şey konuşulmuyor. Bir şey çektiğin zaman pek iyi durmuyor. Şuradan ilerleyelim. Gündüz yine yürünecek gibi ama abi akşam saati bilmiyorum, geçe kalmamak lazım pek. Şuradan yürüyeyim de şuradaki sanatsal çalışmalar varsa onları da göstereyim. Evler vesaire bu şekilde. Bunların manzaraları güzeldir. Fakat çok eski. Öyle içinde yürüdüğünüz zaman tahta evlerin çıtır çutur ses yapıyor ya. Aynı öyle. Zaten balkonlarda kimse oturmuyor. Yani 3-4 kişi öyle bir çıksa balkon çökecek. Evet, şuradan manzara inceden belirmeye başladı. Şurada da iki apartmanın arasına ve merdiven yapmışlar ama kilitli. Harbiden Allah'a emanet duruyor ya. Şuraya bakar mısınız abi ya? Alttan destek falan yapmışlar. Şahin Tepesi. Ama arabasız Şahin Tepesi burası. Evet, manzara belirmeye başladı. İşte böyle şehrin tepelerine doğru çıktıkça yerleşim yerleri de oralarda başlıyor. Tabi bunlar da yine pek aile varı insanların oturduğu evler değil. Biraz daha bu karşılarda, daha ilerlerde normal vatandaşlar oturuyor veya şuralarda yüksek binalarda. Manzara güzel ama. Az önce şu aşağıdaki meydandaydım. Burası da üst kısmı. Sonunda birkaç tane insan gördüm de rahatladım. Çoluklu çocuklu. Demek ki gündüz yürünebiliyormuş buralarda. Güzel çizimler. Burada bahçesini de yapmış. Ya çok güzel aslında evler var. Bahçeli, işte verandalı, teraslı bilmem ne ama insan yok abi. İnsan yok. İnsanlar hiçbir şekilde bahçelerine veya teraslarına çıkıp bir şey yapmıyorlar. Yani benim böyle evim olacak. Her hafta sonu mangal yapardım. Burada da yine o finiküler asansörlerden görüyoruz. Bayağı manzaraya karşı da yapmışlar burayı ya. Şöyle çok tatlı bir deniz müzesi bulunuyor. Donanmaya ait. Burası da meydanı bu şekilde. Evet, şu an içine doğru ilerliyoruz. Bakalım nasıl bir müzeymiş, ne varmış, ne yokmuş. Toplarıyla beraber.
Giriş kısmında deniz generallerini görüyoruz. Komandonlarını görüyoruz. Evet efendim, şöyle içeri girdik. İlk kısmında deniz canlılarından bahsedilen şöyle bir salon var. Aynı zamanda küçük bir belgesel de koymuşlar. Burası tarih kısmı sanırsam. Kumandanlarını burada görüyoruz. Şu Arturo Prat 10.000 pesonun da üzerinde vardı kendisi. Şili'nin tarihinden bahsederken anlatmıştım. Burada 1879 yılında Peru ve Bolivya ile yapılan Pasifik Savaşları ile ilgili bilgiler yer alıyor. Bilgilerden ziyade savaşta şehit olmuş asker ve üst düzey komutanların isimleri yer alıyor. Bahçesine, avlusuna doğru ilerleyelim. Burada çanı var. Armaları. Şu mayın olsa gerek. İngilizlerden kalma bir mayınmış bu. Sen büyüyünce top olacaksın herhalde. Ha? Abi sen nasıl bir topsun ya? Bu nerede kullanılıyor acaba? Şu küçük top. Bayağı ufak. Pervaneler. Denizaltı füzeleri. Şu denizaltılarında kullanılan füzeler. Kolonyal tarzda yapılmış bir müze. İçerisinin ambiyansı çok iyi ya. Şu tarz insanı bitiriyor. Şurada şöyle dönerli bir makinalı tüfek var. Römorklu. İşte bunların hepsi 1800'lü yılların sonlarında, 1879-1883 yıllarına daha doğrusu Pasifik Okyanusu'nda, Şili'nin kuzey taraflarında kullanılmış arkadaşlar, donanma gemileriyle beraber. Bu küçük toplar da herhalde gemilerde olan bu filikalar, kayıklar falan var ya, herhalde onlarla sıcak temas esnasında kullanılıyordu sanıyorsam. Çünkü çok ufak bunlar. Büyük donanma gemilerinde bunlar nasıl kullanılıyor ki? Şunu söyleyebilirim ki daha önceki tecrübelerime dayanarak bu tip ülkenin ordusuna, donanmasına bağlı bırakılan müze ve saraylar genelde çok düzenli, tertipli, düzgün, güzel, güvenilir gözüküyor. Buradan da gözüktüğü gibi mesela şu üst tarafta bulunan altyapıyı içeren, müzenin altyapısını içeren bölgelerde şu hatta bir tane kablo bile gözükmüyor. Ve koskoca müzenin her tarafını dolaşıyor bunlar. Bu artık sadece Şili ile ilgili değil. Türkiye'de ve daha önce gezmiş olduğum, seyahat ettiğim ülkelerde ve şehirlerde de bu şekildeydi. Ordu gerçekten donanma olsun veya diğer departmanları olsun bir disiplin ve düzen içerisinde bulunuyor. Ve gerçekten çok da şık duruyor arkadaşlar. Hem göze hitap ediyor hem de beyne hitap eden bir şekilde yönetiliyor bu tip müze ve saraylar. Bugün şehrin merkezinde göstermiştim. O güzelim tarihi binalar, bankaların bulunduğu sokakta ne kadar güzel yerler, caddeler, sokaklar, binalar varmış. Hala da var ama işte bir de öyle bir yönetim var. Yani sokaklar, affedersiniz, köpek pisliği, insan idrarı,
Her yer leş gibi. Yani tabii ki de şehirleri ordu yönetsin diye bir şey demeyeceğim ama çok kötü duruyor. Yani burası böyle bir şey hak etmiyor. Gayet güzel bir geçmişi, güzel bir tarihi, güzellikleri de olan, güzel manzaraları olan, sanatı, edebiyatı, ekonomisi de fena olmayan bir yer aslında. Bir şehir, bir ülke ama bir takım yönetimler mahvediyor. Yaşanılacak hale getirilmiyor. Tabii her yer böyle değil. İyi olan, yönetilen yerler de var. Fakat niye her yer iyi yönetilmesin? İnsanlar bilinçlenmesin? Bilmiyorum. Şurada görmüş olduğumuz kapsülün Şili'nin yakın tarihi açısından çok büyük bir önemi var. Çünkü bu kapsül 2010 yılında gerçekleşen bir maden kazasında yer altında kalan madencilerin hayatlarını kurtarmak için tasarlanmış. Codelco Chile diye bir şirket var burada. Kendisi büyük bir bakır madeni şirketi. Buranın eski çalışanı Alejandro Poblet tarafından tasarlanmış. Daha sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay ajansı NASA işbirliğiyle Şili donanmasının da beraberinde bu üretilmiş. Kısa süre içerisinde tabii oluyor bunlar. Yani göçük oluyor ve birkaç gün içinde tasarlanıp bunlar bu kapsül üretiliyor ve birçok madencinin de hayatı kurtarılmış oluyor arkadaşlar. Bizim ülkemizde de çokça maden kazaları oluyor biliyorsunuz. Ama kaza olduktan sonra kader deyip geçiliyor ama bu insanlar, bu abilerimiz, ablalarımız kader deyip geçmemiş. Onları toprağın altında bırakmamışlar. Bu şekilde bilim sayesinde insanların hayatları da kurtarılmış. Burada da hemen arkasında görüyoruz. Madenciler kurtarıldıktan sonra ve kurtarılma aşamaları burada fotoğraflanmış. Füzenin nasıl kullanıldığı, yüzlerce veya onlarca metre nasıl aşağı indirildiği burada fotoğraflarla desteklenmiş. Bakın direkt kurtarılma aşamasında hemen nasıl müdahale ediliyor. Gerçekten büyük bir başarı, örnek alınması gereken bir başarı. Yani bu kapsülün geçeceği kadar böyle deliklerin açılması vesaire gerçekten çok duygulandırıcı. İnsan hayatının ne kadar kıymetli olduğunu gösteren, gözler önüne süren bir olay. Burada da madenden kalma anıları gösteren eşyalar var. İşte yani milliyetçi insanlar, bayrakları burada ama milliyetçilik demek ki bu şekilde yapılıyormuş arkadaşlar. Yani garip garip el hareketleriyle değil de bu şekilde. Artık siz kendi yorumlarınızı yapın. Kumandanlar. Orada da normal er var sanırım. Yoksa çalışan normal insanlardan biri mi? Müzede İngiliz yapımı birçok askeri ekipman da görmek mümkün. Bu da onlardan biri. Doğu Hindistan sömürgesi olan İngiltere'nin oradan gelen bir silah sandığı. Daha önce de az önce gezerken de birçok United Kingdom mühürlü silahlar, toplar, tüfekler de görmüştüm. Bu da demek oluyor ki Pasifik Savaşları'nda Britanya'dan Şili bayağı bir destek almış. Müze sadece Pasifik Savaşları'nı anlatan hikayelerle veya görsellerle değil de kültürüyle ilgili şeylerin de bulunduğu, objelerin de bulunduğu bir müze. Mesela bu görmüş olduğumuz kano yaklaşık bir 6 metrelik bir kano.
Peki bu kano nerede kullanılmış? Easter Island dedikleri Paskalya adası var. Şili'ye bağlı bir ada ama bu ada Şili'ye çok uzak, Pasifik açıklarında bir ada. Orada Rapa Nui ismi verilen yerlilerin yapmış olduğu bir kano. Çeşitli balık yakalama aktiviteleri için yapıldığı varsayılıyor. Hatta üzerinde Rapa Nui'lerden kalma şöyle yazıları da görüyoruz. Balık resmini de oraya çizmişler. Çok dar içi. Yani 2 karış yoktur. Şurası 40 santim falan. Bunu artık nasıl kullanıyorlarsa o zaman. Burada da zaten haritalarda göstermişler. Sadece o Paskalya Adası'nda değil, özellikle ülkenin güney kısımlarında da Şili, tabii Cumhuriyet kurulmadan önceki yıllarda bu şekilde insanlar balıkçılık yapıyormuş bu kanolarla beraber. Daha sonra tabii bu şekilde modernize olmuşlar. Bunlar biraz daha eski şekilleri. 5 metreymiş bu arada. Şu az önce gösterdiğim ismi de Vaka Ama'ymış. Aynı zamanda bu botlar ülkenin farklı coğrafi konumlarına ait. Mesela kuzey kısımlarında şu kısımlarda daha farklı sandalımsı, kanomsu şeyler yapılırken güneylere inildikçe şekilleri, şemalleri de değişiyor. Yani artık oranın doğası neyi uygun görüyorsa, doğa şartları neyi uygun görüyorsa, hangi ürünler, ham maddeler varsa onlardan yardım alınarak tasarlanmış, yapılmış kanolar. Burada tabi yıllar içerisinde değişmiş ama ne kadar modernize de olsa yani şundaki estetik, bundaki ustalık, incelik bunda yok. Tabi ikisi aynı şey değil. Farklı ihtiyaçlara yönelik tasarlanmış bir kayık bu ama sıradan. Burası da ikinci katı bu arada. Şöyle yukarıdan göstereyim efendim. Ortaya çapayı yapmışlar. Burada ise 1931 model bir donanma gemisini görüyoruz sevgili dostlar. Şöyle askerler ve mürettebatlar da gösterilmiş. Şöyle bu salonun baktığı yerde bu şekilde. Şu kalabalıklığa bakar mısınız ya? Ya adım atacak yer yok. Askerler, Bahriyeliler, üst kademe komutanları. Çok ilginç. Şurada küçük bir gemi var. Bu gemi ise 1530'lu yıllarda bu kıta keşfedilirken yerlilerle İspanyollar arasında yapılan savaşlarda kullanılmış bir gemi. Yaklaşık 500 yıllık bir gemi. Bu gemi tabii ki coğrafi keşiflerde keşif amaçlı kullanılan bir gemiden ziyade daha çok silah ve erzak taşımak için kullanılmış. Zaten çok küçük bir gemi. Yani belki 10 metre yoktur uzunluğu. Ama gerçekten çok etkileyici. Yani 500 küsür yıl önce coğrafi keşifler sırasında Latin Amerika ülkeleri keşfedilirken kullanılmış bir gemi. Çok enteresan. Tabi bazı bölgeleri renove edilmiş sonradan. Çivi vesaire yok ama sanki varmış da kapatılmış gibi şuralar. Tabi 550 yıllık bir gemi olması da son derece önemli. Her yer tertemiz olduğu için insan bir ufacık bir çöpü bile sağa sola atmak istemiyor. Böyle bir şey görse bile hemen yerden alıp
temiz tutmaya da özen gösteriyor. Böyle de bir olayı var. Ben gerçekten burayı özellikle mimarisinden dolayı, temiz ve bakımlı olmasından dolayı, özet geçilen bilgilerden ve sıkıcı olmayan planlamasından dolayı tebrik ediyorum. Yöneticileri de buradan izliyorsa böyle bir yeri Şili halkına kazandırdıkları için ve korudukları için de teşekkürlerimi sunuyorum efendim. Bu güzel manzarayı arkamıza alıp, bu tatlı mı tatlı Garfield'ımızı da yanımıza alıp, siz sevgili dostlarıma, değerli takipçilerime buradan videonun kapanışını yapalım. Buraya kadar dayanıp beni izlediyseniz sizlere binlerce kez teşekkür ediyorum arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri çok seviyorum. İyi günler.